Devam eyle. Hemen durursan. İçeride dururlar da. Dururlar. O zaman tek tek bir daha yıkarız. Sonra diğerini getiririm. Böyle üstüne bir yine pişirecekler. Bağlıyor burada dursunlar bağlı. Ya pahalı değil. Böyle burada dursunlar. Dursunlar da. Yalnız işte ekleyebiliriz o bile boşananda. He ikisini ekleriz. Muhammed'le ben tutar. Tamam. Bir tane Muhammed alır, bir tane ben alırım. Bağlarız ya. Biri o, bir tane de gel, bir tane kırmızı. Şu değil mi? Ha, o değil mi? O değil o. Gel gel. Gel bakalım gel. Bak burada ip varmış ama şuraya bir daha getir. Durur da, he, pahalı biraz. Ya yükçülerden getir ki onların kurması geç olur. Kirlenmişler ya. Zor çıkıyor. Kirlememiz lazım. Koyun getir. Recil abla yalnız yaşadığı için burada yardım edici kimsesi yok. Bu yüzden de bizden rica etti koyunlarımı yıkayın diye. Bize ricasını kırmadık. Onun koyunlarını yıkayalım derken biz kendi koyunlarımızla hep beraber yıkadık. Onun kırkım yapılacak birkaç tane koyunu var. Onlar kırkım yapacak, yünlerini de satacakmış. Daha önce zaten annemle beraber yıkamıştık ve yünlerini kırkmıştık. Şimdi yünlerini kırkmayacağız. Aslında bu koyun yıkama işi gelenekti. Daha önceden yayla köçü olmadan önce herkes koyunlarını dereye toplar, orada yıkardı. Orada o zamanlar yardımlaşma olurdu. Yardımlaşma olunca biraz daha kolay oluyor. De aşağıda mezrada olduğu için su da çok soğuk olmuyor. Şimdi burada rakım yüksek, yayladayız. Burada yardımlaşma da yok. Gelenekte artık kimse hayvan saklamadığı için gelenek de bitti. Sadece insanlar kendi koyunlarını, 3-5 tane koyunu var. Onları yıkıyorlar.
Hayvanları yıkadıktan sonra hepsinin yıkanması bittikten sonra ahıra içeri etmiyoruz. Çünkü tekrardan üstleri pislenecek ıslak oldukları için. Bu yüzden bayıra götürüyoruz. Orada otlatıyoruz. Güneş vuruyor üstlerine, yünlerine. Kurutuyor yünlerini. Yünleri kuruduktan sonra da kırkım yapılıyor. Benim 13 tane koyunum var. Recül ablanın 14 tane koyunu var. Eskisi kadar artık kimse koyun bakmıyor, saklamıyor. Çünkü herkes gurbette, iş güç derdinde. Bu yüzden küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan çok fazla yok. Önceden küçükbaş hayvan 200-250 yani sayısına ulaşırmış. Şimdi işte 60 tane falan, başka koyun yok. Ayakları koyalım. Şimdi kalkıp oynamışlar ve işte uğraşıyor hayvanlara var. Babam giderken de buradayken de işte uğraşıyor. Ben iniklerle uğraşmayı seviyorum. Koyunlar her şey yapmam da iniklerle mutsuz yapamam ben. Bir de koyunları sevmiyorum ben. 23 sene o böyle taraftaydım. Ondan sonra da buraya geldim işte. Evden sonra yaylım burası oldu. De evim burada, yaylım burada. De başka bir hiçbir yer hoş görünmüyor. Süt yapıyorum, yoğurt yapıyorum, ayran yapıyorum. Ulut yapıyorum, yağ yapıyorum, Allah'a şükür, peynir yapıyorum. Her şey yapıyorum bir şükür. Allah ödüm tatlı nasip etsin, herkes de bize de. Zaman ile satıyoruz, zaman ile kendimizin için yapıyoruz. Ben uğraşıyorum ama sen ne bileyim.
Burada yiyeceğiz. Mal çobanlığı var, inek çobanlığı var. Komşuda da aldık nöbeti. Hep beraber. Ya Allah ben. Yarın çobanız. Allah izin verirse. O yüzden çoban azı patates. Vidamız güzel. Soğuk, yüksek. Manzarası güzel. Ben öküzlere yem hazır ediyorum. Ben 16'sında okul başlayacak, üniversite. Antalya'ya gideceğim, Akdeniz'e. Pazarlama. Bu yani, başka bir hayatım yok. Önceden öküzleri harman koşturmak için, normal tarlaları sürmek için beslerlerdi. Şimdi öyle bir adetimiz yok, daha kalmadı. O yüzden şimdi normal hobi olarak güreş için besleyenler varsa güreş için. Bizim köyde pek güreş için beslenen yok ama işte bir kurbanlık besliyoruz şu anda. Oğlum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Nerede tuz? Çekmecede mi? Ha, poşette. Çay mı? Patates mi? Limon mu? Ne? Bereketli akşam yemeği. Tamam, şimdi ye. Kızım ye, şimdi olursa. Su esprisi yok muydu ha?
...22 yaşına kadar köyde yaşadım. 22 yaşında evlendim. Muğla'ya gittik. Eşim orada fırıncı. İşte yazlar geliyoruz. Her 2 senede bir geliyoruz. Yazın. Buralardayız işte. Ay sonuna doğru gideceğiz geri nasip olursa. Tabii ki köyümüzü seviyoruz. Yani köyün zahmetli köy. İşi her türlü zahmetli ama köyümüzü seviyoruz. Güzel köy. Bu şehir de güzel. Rahatlık için şehir güzel. Ama yaşamak için köy. Temiz hava. Doğa çok güzel. Şimdi gerçekten her şey rahat ama şimdi de yaylada insan kalmadı. Mahalle artık köy olarak bitti köyler. Şimdi şurada 3-5 hane var. Onların da işte birine uç birine inekler var. Onları getiriyorlar. Otlatıyoruz. Ben de 3-4 sene sonra tekrar dedim ki eski günler yad edeyim. Geldik. Öyle hem piknik yapalım hem çoban gidelim. Zaman geçtikçe eskiye özlem duyuyorsun, hasret. Daha güzel, o günler güzelmiş diyorsun hani. O zamanlar çok çekiyorsun ama sonra şimdi diyorsun ki o günler daha güzelmiş. Kalabalıktı mahalle, köy. Şimdi 3-5 insan kalmış onlarla işte onlar da bitti mi tamamen bitiyor yaylacılık işimiz. Bugün çobanlık yapıyoruz. Yağmurlu havalar, dumanlı. İnşallah açılır. Açılırsa güzel bir çobanlık yaparız. Açılmasa da yağmur yeriz. Yapacak bir şey yok. Tabii ki yağmurlu havalar daha zor. Yağmur yağıyor, bazen dolu yağar. Buralarda çok çobanlıkta dolunun altına kalmışız. Çok zorlukla çekmişiz buralarda. Rüzgarla beraber yağardı. İnekler giderdiler aşağı doğru. Ya yollarda kalırdılar, dolu yağardı, yollarda kalırdık. Bir defa yine geldik çoban buraya. Bir dolu yağdı, böyle ceviz büyüklüğünde. Buradan giderken Kabanlar deriz, ileride kötü bir yer. Oraya geçtik. Ya gidemiyoruz. Yollar, su kanalı var, kanallar dolmuş böyle dolu yağmış ya. Bir komşunun ineği vardı, o bayağı bir aşağı gitmiş yoldan aşağı. Çoban arkadaş gitti onu getirdi. Yağmur dolu yağıyor. Biz küçük o zaman ağlıyoruz. Hem korktuğumuzda hem de eyvah o inek uçtu diye. Gittik ki yaylanın milleti geliyor bize doğru ki bu çobanların oldu diye. Öyle üstümüz başımız ıslak, şemsiye açamıyoruz, şemsiyelerimiz kırıldı. Öyle çok kalmışız buralarda şeyin dibinde. Yağmurun, dolunun. Ama güneşli olduğu zaman tabii ki güzel. Geliyor sabahtan. Yolda getirmesi biraz sıkıntılı oluyor. Ama vurduk mu bayrağı rahat. Yatıyoruz, uyuyoruz. Kalkıp yemeğimizi yiyip çayımızı içiyoruz. Akşama da saat 5'lere kadar 5 oldu mu da bırakıyoruz sığırın önüne işte gidiyoruz.
Ortalara gitmedik ama. 25 yaşına kadar köyde yaşadım. Ondan sonra evlendim. Bursa'ya gittim. Bursa'da yaşıyorum. Eşim fırıncı. Her sene elimizden geldiğince geliyoruz. Baba evi. Allah'a şükür anamız babamız sağ. Kardeşlerimiz var. Düzen var. Gelip burada duruyoruz. 1, 2, 3 ay. Sonra gidiyoruz. Ya özlemez olur muyum? Mesela özlüyorsun. Bahar geldiğinde sanki bahar kokusu burnuma vuruyor böyle hani. Özlüyorsun. Orada şehirde durmak farklı, rahat tabii ki. Orada mecburi, işimiz orada. Eşim çalışıyor, çocuklar okula gidiyor. Burada da annemiz babamız burada. Hep buraya gelirken sevinçli geliyoruz oradan çıktığım ama giderken tabii ki içimiz buruk bir şekilde gidiyoruz. Ağlaya ağlaya oradan da gelirken sevinçli. Yani gün sayıyoruz ne zaman gideceğiz, ne zaman gideceğiz. Buraya da geldik mi sanki günler 2 gün, 3 gün böyle atlaya atlaya gidiyor ki hemen günler erken bitiyor. Tabii ki bu doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler farklı. Ne kadar demiş, dik yamaç olsa da bize o kadar güzel gözüküyor ki. Yabancı bir insan gelse der ki ya, buralarda nasıl duruyorsunuz ama biz alışmışız, doğmuşuz, büyümüşüz. Şehire gittim mi şehir güzel, buraya geldim mi harika. Ama şehirde güzel tabii ki. Gittim rahat. Oturuyorsun aşağı. Buraya geldim mi koşuşturuyorsun bir sağa bir sola. Bizim köy zor. Köy işleri o da zor değil ama bizim köy çok dağınık olduğu için zor. Şimdi 3 tane mezre geziyoruz. Köy, mezre, yayla her yere gidince zor oluyor tabii ki. Her hafta aşağı köye inmemiz lazım ki bağ bahçeyi sulayalım. Patates ekiyoruz, fasulye, lahana, her şeyi ekiyoruz. Bağ bahçe orayı da suluyoruz, yaylaya çıkıyoruz aynı. Ot biçiyoruz. Bostan ekiyoruz. İşçi odun yapıyoruz. Bizim köyde iş çok dağın olduğu için yaylada da çobanlık. Mal az olduğu için, komşu az olduğu için haftada 10 günde, 15 günde çobanlık geliyor. 3 gün sonra çobana gidiyoruz, 4 gün mal çobana gidiyoruz. Daha önceden 3 tane koyuna bir gün çoban gidiyorduk. Mesela 2 tane ineğe bir gün çoban gidiyorduk. Şimdi bir tane ineğe bir gün çoban gidiyoruz. 5 tane koyuna bir gün çoban gidiyoruz. Mesela 15 tane oldu mu 3 gün gidiyoruz. Bizim 3 tane ineğimiz var, 3 gün gidiyoruz. O zaman evden gidince erken bitiyor çobanlık. Mesela bugün 3 çoban geldik. Hem mal çobanı hem inek çobanı. Erken 3 çobanlık bir günde bitti. Ama tek tek gidince 3 gün gideceğiz.
Şimdi çay demleyeceğiz. Öğlen çayı. Patates haşlıyoruz işte. Çobanlıkta çay sarar. Çok zor yer. Şöyle atabilirsin mesela. Onun börek var. Haşlanmış yumurta var. Başka yağ peynir var. Biz gerçekten çok erken başladık. Biz mesela dağınık yer olduğu için okulda okumadık. Bu annem babam hani aşağı yukarı gittiği için bizi de 7-8 yaşlarında biz inek sağmaya başladık. Babam ayrıldık, ev yapıyor. Ona usta çalıştırıyoruz. Aş ekmek yapıyoruz. 10 yaşındaydık, ekmek pişirirdik, inek sağardık. Her işi yapardık. Her iş bizden sorulur. Ama şimdiki gençler geliyorlar 18-20 yaşına. Ya evi süpürmeyi bile doğru dürüst bilmiyor. Biz 7-8 yaşında her şeyi bilirdik. Yemek yapmasını da, ekmek pişirmesini de. Mesela tandırda biz çocuk ne ekmek pişirir ama bize annem öğretirdi. Dedi ki pişirin. Yani babasının evinde her şeyi yapın dedi. Dökseniz de, kırsanız da her şeyi babasının evinde yapın. Ama el evine gidince demesinler ki bu hiçbir şey bilmiyor, yapmamış, anası öğretmemiş, babası öğretmemiş. Babasının evinde dökün, kırın, ne yaparsa yapın, babasının evinde yapın dedi. Biz de öyle, aynen öyle. Hayata daha erken atıldık biz. Öyle çocukluk günlerimiz zordu ama güzeldi. Kalabalık aileydik, 8 kardeş. Anne, baba, nene dedi. Aynı evde 12-13 kişi dururduk. O günler güzeldi, ne bileyim kalabalıktı, çocuklukta ama güzeldi. Ya her şey yerine göre, o zaman yerine göre güzeldi, zorluğu da vardı tabii ki. Zorluğu da vardı. Şimdi biraz da öncekine göre biraz daha rahat tabii ki. Önceden daha çok zordu. Mesela tarla ekerdik, arpa. Bütün tarlalar arpa ekerdik, harman koşardık. Tarla koşardık okuzlarla. O zaman biraz daha zor. Şimdi biraz daha rahat. Benim zamanımda öyle bir şey yaşamadı ama zorluğunu çektik tabii ki. Bir defa aşağıda, bayağı bir aşağı gitmişiz, Çayırlar deriz oraya. Orada bir komşunun düğesi kaldı orada. Biz daha yukarı çıktık, akşam oldu gidiyoruz. Baktık ki o inek aşağıda. Çoban arkadaşım gitti aşağıya işte. Beraber gittik aslında. Biri koyunlarını, inekleri eve götürdü. Biz öteki arkadaşla gittik, Çayırlara indik. Onu aldık geldik. Öteki arkadaşım da yaylaya gitti tabii ki eve. Oradan getirdi bize doğru. Işık getirdi ki karanlık aldık, akşam oldu. Onu öyle hani aldık götürdük. Yollarda az kalsın o pullara uçuralım onu da. Tabii komşunun çobanlığında uçmuştu o. Yani kaç sene oldu? 200 sene oldu onun uçtuğu. Tabii kurtarma şansı yok uçtuğu zaman. Yani ayağı bir attı mı gidiyor. Yerimiz dik olduğu için. O inek gitti. Daha önceden mesela benim dedem olan, hani nenem olan bir dügeler varmış inekleri. Suvanet'ten gelmişler buraya çoban. Burada da bu derede çığ varmış. Bu inek çığa düşmüş. Çığın o delik varmış, deliğe aşağı düşmüş ama çobanlar fark edememişler bunu.
Eve gidiyorlar. Nenem diyor ki bizim inek gelmedi. Oradan geliyorlar. İşte komşularla beraber. Geliyorlar burada arıyorlar. Yok. Gidiyorlar. Sabah tekrar geliyorlar. Ki burada çığa düşmüş. Burada işte bunu çığdan çıkarıp götürüyorlar. Almış o gece burada çığda. Tabii ki olmuş ama benim çobanlığımda öyle hani şey olmadı da komşular gelince oluyordu. İnek uçan da olmuş. Mesela koyunlar hani inekler de yaralayabiliyor. Mesela koyunlar da ineklerle beraber gittiği için boynuzlarına vuruyorlar. Yaralanma da oluyor. Ya, şimdi az olduğu için daha önceden çokmuş. Davar varmış. Koyun çokmuş. Önceden 300-400 tane koyun olurmuş. Davar olurmuş. O zaman hep ayrı gidermiş. Koyunlar daha çok gezdiği için hep ayrı gidermiş. Şimdi az olduğu için ve tek çoban bir de. Tek çoban olduğu için beraber geliyorlar ki korkuluk olmasın diye. Ya oldu, bazen oluyor tabii ki. Biz görmüştük hani geldiğimizde kurt görmüştük ileride. Akşama da bizimle gezdi mesela. Biz havayla çobandık arkadaşlar. O gün de dumanlı bir hava. Her tarafımız duman sarmış. Baktık ki 3 tane kurt. Biz akşama kadar böyle koyunların etrafında döndük yani gelip bize veya koyunlara zarar vermesin diye.
Ayran yapacağım, kaynatacağım. Ondan sonra da kurut yapacağım Allah'ın izniyle. Aynen makineye çekiyoruz sütü. Ondan sonra sütü bir daha kaynatıyoruz. Yoğurt merliyoruz. Ondan sonra da onu böyle ekşiletiyoruz, yiriyoruz kovalarla. Ondan sonra da ayran yapıyoruz, kaynatıyoruz. Torbalara töküyoruz süzünceleri. Ondan sonra da kurut yapıyoruz. Tatlılara düzüyoruz kurutları. Orada kuruyorlar. Talep çok. Kurudun talebi çok. Yağ da şey yapıyor da yağım o tarz yağ yok şimdi. Satacak o yağım yok da kurut çok istiyorlar. Hiçbir tarafta kurut yapılmıyor şimdi bir şey etmiyorlar. Sağlık paketi yapmıyorlar. Ulyada da yapmıyorlar. Sadece bizim buraya bir yayla kaldığında kurut yapar işte kurut satılıyor. Onun için devamlı karıştıracaksın ki o evi dök ki şey olsun. Ayranı da güzel olsun, kurudu güzel olsun. Şey yapmaz, kurudu güzel olmaz. Ayranı güzel olmaz, kurudu güzel olsun.
Bugün Allah izin verirse kozalak şurubu yapacağız. Kozalak toplamaya gidiyorum. Mesela kozalak şurubu çok faydalı diyorlar. Ben geçen sene yaptım burada. Götürdüm kendim veya çocuklarım. Yedik. Hasta olmadık Allah'ın izniyle. Bu sene de babam çok heves etti yapmak için. Var. Allah. Nasıl zor. Babam da tabii ki kozalağın çoğunu babam topladı. Beraber topladık, getirdik. Bronşit olanlar yesin. Hani tabii ki çoğu şeye şifası var. Mesela griba. Ben kış bu yana çocuklara her gün sabahleyin birer kaşık verdim. Kendim yedim. Hiç hasta olmadılar. Kış geçti, kışı atlattık ama önceki sene ben dedim kış hiçbir türlü bitmeyecek. O kadar hasta oldular ki. Ama geçen sene tabii ki Rabbim hastalık nasip etmedi Allah'a şükür. Akşam kozalağı toplayıp bula yıkıyoruz temiz. Çerini çöpünü ayıklıyoruz. Evet. Bunu kazana doldurup biraz da su tabii ki su doldurup ocağa koyuyoruz. Bunu 5-6 saat kadar kaynatıyoruz kozalakları. Sonra bunu süzüyoruz böyle çuvalın, temiz bir çuval, un çuvalını yıkadım. Buna mesela bayağı olduğu için ben biraz böyle kavanozla ölçülü 5 kavanoz şey kattım. Toz şeker. Toz şeker karışmadığı zaman buhar olup gidiyor. Ama toz şeker karıştığı zaman biraz kalıyor tabii ki. Biraz da tatlanıyor ama acımsı bir tadı oluyor ya. O yüzden biraz tatlanıyor. Kaynatacağız. Bunda bayağı bir 3-4 saat daha kaynatacağız ki kıvam alsın. Kıvam aldıktan sonra bunu tekrar kavanozlara dolduruyoruz. Kavanozların içine de ben tekrar şey koyuyorum. Kozalak mesela 3 tane 4 tane. Sıcak sıcak kavanozlara dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi burada battaniye falan serdim altına, sofra bezi temiz bir şekilde. Doldurduk, ağzını sıkı bir şekilde kapatıyor. Tepenin üstüne çeviriyoruz. Bir gece bekliyor orada, o kapağı sıkılaşıyor orada, tutuyor.
Sabah bakacağız. Kapağı tutmayanları hani, tüketeceğiz. Ama kapağı tutmuş olanlar bir sene boyunca gidiyor. Hani hiçbir bozulma olmuyor. Konu komşuya veririz, kendimiz götürürüz. Daha önce satmadık ama bu sene biraz fazla yaptık. Eğer hani, almak isteyen olursa tabii ki satacağız. Dışarıda da gezin dolaşın oynayın. Bak hava çok güzel. Ben içeride girmezsem. Elvan oynamıyor ki. Baba. Elvan. Elvan. Kurudun un çorbası yapıyoruz. Şalgam çorbası yapar, ona katarız, pancar yapar, ona katarız, aş yaparız, hamura katarız. Kurudun her şeyle menfaati var değil mi? Kurut her türlü seni kullanacak şey. Kurudaydı kurut. Kurut sağlam şeydi kurut. Yiyecek. Zaman gelir ezer içeceksin. Kurut her türlüydü kurut. Siparişim var hala şimdi belki 20 kilodan fazla siparişim var yine. Kurut siparişi. İnşallah yapıp sahiplerine kavuşturacağım Allah'ın izniyle. Kurutu koyup yapayım başına. Şimdi bir kurutluk yaptık olsunlar şeyden. Çöper telinden. Ondan da bir şey de girmiyor içine. İşte orada çöper telden gözüne şey vuruyor da kuruyorlar. Şimdi tezden götürmüyorlar da sonra asker kuruyorlar. O zaman kargılar açıyorlar. O zaman Kırgızistan'a kısırabilirler kuruduk o zaman da. Yaşıken götüremiyorlar kargılar. Kimse yesinler, götürsünler. Havalar güzel giderse 3 güne burada kurur. Sonra bunu seraya alacağız. Serada bir 2-3 günde öyle duracak. Daha sonra da kurumuş olacak.